Hayatın size adil davranmadığını ve bu yüzden asla başarılı olamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Siz de bu karamsarlardan mısınız? O halde sizi Kentucky Fried Chicken yani KFC'nin kurucusu olan ve logosunda gülümseyen sevimli adam Albay Harland Sanders'la tanıştırayım. Albay Sanders'ın başına gelenler pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. Yaşadığı bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl yaşamaya devam ettiğine ve başarılı olduğuna şaşıracaksınız. Ve elbette bu ilham veren hikaye içinizdeki çoğu şeyi tetikleyecek ve belki de kendinize ket vurmanıza sebep olan pek çok olumsuz düşüncenizi de değiştirecek. Hazırsanız başlıyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Harland Sanders 9 Eylül 1890 yılında Amerika'daki Indiana eyaletinin Harryville ismindeki küçük bir taşra kasabasında doğdu. Babası çiftlikte çalışırken düşüp bacağını oldukça kötü bir şekilde kırdığı için çalışamaz haldeydi. Eve ekmek getirebilmek için bir süre bir kasabın yanında çalıştı ama sağlık durumu daha da kötüye gidiyordu. 1895'te yani Harland Sanders henüz 5 yaşındayken babasını kaybetti. Daha yaz dönemindeyken annesi mecburen uzak bir bölgedeki domates konservesi fabrikasında düşük ücretle çalışmaya başladı. Fabrika evden çok uzak olduğu için oraya yakın bir banliyöde kalıyor ve yalnızca hafta sonları eve uğrayabiliyordu. Bu yüzden küçük Harland kardeşlerinin bakımını üstlenmek zorunda kalmıştı. Günlerce aç kaldıkları ve yemek aradıkları çok zorlu günler yaşadı. Sanders bulduğu sınırlı gıdalarla onlara yemek pişiriyor, onları temizliyor, eğitiyor ve diğer gündelik işlerini yapıyordu. Daha çocuk yaşta kardeşlerine ebeveynlik yapıyordu. 10 yaşına geldiğinde bir çiftlikte çalışmaya başladı. 12 yaşındayken annesi yeniden evlendi fakat üvey babası ona sürekli baskı ve bazen de şiddet uyguluyordu. Evdeki mutsuzluğu eğitim hayatına da yansımıştı. Okulda özellikle matematik alanında oldukça başarısızdı. Sanders 13 yaşındayken 7. sınıfta okuldan ayrıldı ve evi terk edip yakındaki bir çiftlikte hem çalışmaya hem de yaşamaya başladı. Bir süre sonra at arabaları boyama işi de yaptı fakat müşterileri yaptığı işi beğenmediği için bırakmak zorunda kaldı ve çiftçiliğe devam etti. Sanders okuldaki başarısızlığından sonra bir de hevesli olduğu at arabası boyama işinde de başarısız olmuştu. 15 yaşında amcasıyla birlikte tramvay şirketinde çalışmak için yaşadığı bölgeyi tamamen terk etti. Bir süre kondüktörlük yaptı. Yaptığı iş konusunda tatminkar değildi. Bu yüzden yaşını resmi olarak büyüttü ve Birleşik Devletler Ordusu'na katıldı. Küba'da askeri hizmet taahhüdünü tamamlayıp 16 yaşında terhis oldu. Ordudan sonra da 3 yıl daha demir yollarında ve trenlerde çalıştı. Tam buhar motoru ateşleyicisi olacakken ve daha yüksek bir maaşla çalışma imkanı bulmuşken hastalandı ve günlerce işe gidemedi. İyileştikten ve işe döndükten sonra üstleriyle bir tartışma yaşadı ve itaatsizlik nedeniyle işten kovuldu. 1910 yılında demir yollarında işçi olarak çalışmaya başladı. Evlendi ve çocukları oldu. Bu sürede yarım kalan lise eğitimini mektupla eğitimle tamamladı. Kendi adını taşıyan oğlu bademcik iltihabından dolayı vefat etti. Oğlunun vefatından dolayı bunalıma giren Sanders, yaşadığı yerden kaçmak için demiryolu itfaiyecisi oldu ve Tennessee'ye taşındı. Daha iyi bir iş bulma umuduyla bir üniversitenin mektuplu eğitim programına kaydolarak hukuk eğitimi aldı. Gündüz demir yollarında, geceleri ise derslerine çalışıyordu. Yorgunluktan ve stresten dolayı iyice dengesi bozulan Sanders, sonunda itfaiyecilik işinden de kovuldu. Yine en başa dönmüştü, yine başarısızdı, yine işsizdi ve parasızdı. Yine demir yollarında daha düşük maaşlı bir iş buldu fakat ev tutacak parası bile yoktu. Bu yüzden ailesini kayınvalidesinin yanına gönderdi, yıllarca ailesinden uzak yaşadı. Biraz para biriktirdikten sonra Arkansas'ta bir büro açtı ve avukatlık yapmaya başladı. İyi para kazanmaya başladığı için ailesini de artık yanına getirtebilmişti. Tam her şey iyiye gidiyor diye düşünürken bir müvekkiliyle mahkeme salonunda yumruk yumruğa kavga ettiği için hukuk kariyeri sona erdi. Eşi çocuklarını da alarak Sanders'ı terk etti. Sanders'ın biyografisini yazan John A. Pierce bu yıllar için Sanders büyük ölçüde kalın kafalılık, öz denetim eksikliği, sabırsızlık,
kendini beğenmişlik ve diplomasi eksikliği nedeniyle tekrarlanan başarısızlıkla karşılaştığı demektedir. Geri dönüp bu cümleyi tekrar dinleyin. Çünkü Pierce çoğu insanın başarısızlığına neden olan hemen hemen tüm nedenleri bir cümlede sıralamış. Hikayemize dönecek olursak hukuk kariyeri son bulan Sanders, Harryville'deki annesinin yanına taşınmak zorunda kaldı ve yeniden Pensilvanya demiryollarında işçi olarak çalışmaya başladı. Yine tatminsizdi ve bu işi de bırakıp bir sigorta satış işine girdi. Elbette ki bu işinden de amirlerine itaatsizlik nedeniyle kovuldu. Yılmadı ve 1920'de Sanders, Jeffersonville ile Louisville arasındaki Ohio nehrinde bir tekne işleten feribot şirketi kurdu. 1922 civarında Indiana'da ticaret odasında sekreter olarak işe başladı. Yine her şey iyi gidiyor gibiydi fakat bir süre sonra başarısız olduğu için diplomatik baskıyla sekreterlik görevinden istifa ettirildi. Feribot şirketini satan Sanders bu parayla elektrikli lamba üretim işi kurdu. Evet, milyonlar kazanıp zengin olsaydı keşke ama bu işi de batırdı ve iflas etti. Ardından Michelin Otolastik şirketinde satış elemanı olarak çalışmak için Winchester, Kentucky'ye taşındı. 1924 yılında Michelin, New Jersey üretim tesisini kapattığında işini kaybetti. Bunun üzerine Kentucky Petrol Şirketi'nin istasyonunda işe girdi. Birkaç yıl burada çalıştı. Fakat istasyon büyük buhran nedeniyle 1930 yılında kapanınca yine işsiz kaldı. Sonrasında küçük bir kafede aşçı ve bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Sonra da restoran ve kafe işletmeciliği, yöneticiliği yaptı. 65 yaşına gelip emekli oluncaya dek de bu sektörde çalıştı. Geçmişin yaptığı hatalardan ders alarak kendini geliştiren Sanders, tanınan ve sevilen biri haline gelmişti. Öyle ki 1935'te Kentucky valisi Sanders'a Fahri Albay unvanı bile verdi. Sanders 65 yaşına gelip emekli olmuştu. Hemen ilk emekli maaşını çekmeye gitti koşa koşa sevinçle fakat $105 gibi komik bir rakam verdiler. Öyle ki Sanders devletin kendisiyle resmen alay ettiğini düşünüyordu. Ben hiçbir işe yaramayan bir adamım. Yaşamamın ne anlamı var ki diye düşünerek intihar etmeye karar verdi. Bir ağacın altına çöktü, vasiyetini yazmaya koyuldu ama aslında hayatını kökten değiştirecek şeyleri kaleme alıyordu. İşte o anda bir şey fark etti. Henüz yapmadığı şeyler vardı, hatta bir konuda tanıdığı herkesten çok daha başarılıydı. Sanders muazzam bir aşçıydı. Kardeşlerinin bakımını üstlendiği zamandan beri, özellikle de restoranlarda çalıştığı zamanlarda nefis yemekler yapma kabiliyetini daha da geliştirmişti. Harekete geçti. İlk emekli maaşı ve çevresinden edindiği biraz borç parayla bir fritöz, yemek malzemeleri ve tavuklar aldı. Bu tavukları büyükannesinin ona öğrettiği bir Kentucky tarifini uygulayarak kızarttı. Ardından kapı kapı dolaşarak Kentucky'deki komşularına bu tavukları satmaya başladı. Ancak onun istediği tam olarak bu değildi. O bu özel tarifini bir restorana satmak ve böylece satılan her tavuktan komisyon almak niyetindeydi. Bu niyetle 2 yıl boyunca 1946 model Ford'uyla neredeyse tüm Amerika'yı dolaştı. Tam 1008 restoran tarafından reddedildi. Fakat sunum yaptığı 1009. restoran tarafından teklifi kabul edildi. Sözleşmeye göre Sanders satılan her tavuktan 5 cent pay alacaktı. Öyle ki 1960'lara gelindiğinde Albay Sanders, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında yüzlerce restorana franchise vermişti bile. 4 yıl sonra Kentucky Fried Chicken yemeği şöhret basamaklarını tırmanmıştı. Albay da şirketi yatırımcı John Brown Jr.'a satmaya karar verdi. Anlaşma kapsamında $2 milyon nakit para aldı. Sanders şirketin resmi yüzü olarak kalacaktı ve bunun için her yıl kendisine $250.000 ödeme yapılacaktı. Artık yapması gereken tek şey medya, müşteriler ve çalışanlarla ara sıra bir araya gelerek pazarlama kampanyalarını yürütmek. İşte Sanders'ın emeklilik programı buydu ve başarıya ulaşmıştı. Sanders 90 yaşında hayata gözlerini yumduğunda arkasında değeri milyonlarca doları bulan bir marka ve ilham veren bir başarı hikayesi bıraktı. Bugün KFC dünyanın 105 ülkesinde 15.000'den fazla noktada hizmet veriyor. Sanders bu başarıyı çoğu insanı intihara sürükleyecek başarısızlık ve mutsuzluk dolu uzun yılların ardından yakaladı ve bizler bazen en küçük bir başarısızlık yüzünden vazgeçmek istiyoruz. Neden? Bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha çok video yayınlamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.